Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar. Dışı pul pul dökülen, milföy hamurunu aratmayan, hatta öyle ki milföy hamurundan daha da lezzetli bir börek tarifimle sizlerleyim. Hiç beklemeden tarifimiz için başlayalım. Yoğurma kabıma 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı oda ısısında su, yani ılığa yakın bir su. Spatulamla karıştırıyorum. Bu tarifim için 4 su bardağından bir parmak eksik un kullanıyoruz toplamda. Unun bir miktarını karışımın içerisine ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Kalan unumu da ekledikten sonra bir çay kaşığı dolusu kabartma tozunu ilave edip hamurumu elimle toparlayıp ardından güzelce, yani yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğuruyorum. Yoğurma işlemi bitti. Hamurumun kıvamı işte tam da böyle. Bir miktar un masanın üzerine serpiştiriyorum. Hamurumu beze haline getiriyorum. Hamurun üzerine dinlenmesi için bir poşet ya da bir tabak kapatarak 5 dakika hamurun dinlenmesini sağlıyoruz ki hamur 5 dakika dinlensin. Ardından kare şeklinde hamurumuzu rahatlıkla açabilelim. 5 dakikalık dinlenmenin ardından ara ara un serpiştirerek hamurumu kare şeklinde açıyorum. Arkadaşlar, hamurunuzu fırın tepsisi boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Açarken elinizden geldiğince kare şeklinde açarsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. Hamurumu yeterli boyutta açtım. 100 gram oda ısısında bekletilmiş olan tereyağını açmış olduğum hamur yufkanın her tarafına yayıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hamurumuzu rulo haline getirirken sıkı bir rulo yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Resmen hamurumuzu katlıyoruz. Yani yağsız kısımlar yağlı kısımlara denk gelecek şekilde üst üste getiriyoruz. Tek bezeden bu böreklerimizi tek bezeden elde ediyoruz. Tek bezeden olmasına rağmen kat kat güzel olmasının sebebi bu. Ne yapıyoruz biz? Yufkamızı katlıyoruz resmen. Yani sıkı bir rulo elde etmiyoruz. Katlaya katlaya hazırladığımız için böreğimiz de kat kat gözükecek arkadaşlar. Rulomuz 15 dakika kadar dinlensin. Üzerini kapatalım. Biz de o esnada böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Bir demet maydanozun 1/4 kadar maydanozla ihtiyacımız var ve 170 gram beyaz peynir. Arkadaşlar, peynirleri de kendim hazırlıyorum. Eğer dilerseniz videoların bölümünden pastörize peyniri nasıl hazırlanır linki tıklayarak videomu seyrederek sizler de böyle güzel beyaz yağlı peynirlerinizi kendiniz hazırlamış olursunuz. 15 dakikalık dinlendirmenin ardından hamur kesme aparatıyla rulomu 6 eş parçaya ayırıyorum. Hamurun içerisinde, yani ara katlarında yağ olduğu için açma işlemi kolaylıkla sağlanıyor. Açma esnasında dilerseniz oklava yerine merdaneden de yararlanabilirsiniz. Peynirli maydanozlu iç malzememi her tarafına yaydıktan sonra hamurun şöyle kenar kısımlarından ince bir şekilde tutarak iç kısma doğru kıvırıyorum.
peynirler pişerken ısının etkisiyle taşmasın diye arkadaşlar. Yalnız kenar kısımlardan katlarken ince bir şekilde katlamayı unutmayınız lütfen. Böreğin şekli oluştuktan sonra parmaklarımla üzerinden biraz baskı uygulayarak börek hamurlarımı hafif inceltiyorum. Arkadaşlar, fırın tepsimin boyutuna göre hazırlıyorum. Sizler de nasıl bir tepsi kullanacaksanız tepsinizin boyutuna göre böreklerinizin üzerine baskı uygulayarak boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bir başka hamurumu açıyorum. Hamuru açarken genelde uzunlamasını açarsanız daha güzel olur. Bir miktar açtıktan sonra ters çeviriyorum. Bakın, bu kısım, altta kalan kısım biraz pürüzlü oluyor. İşte bu kısımla açma işlemine devam edelim ki pürüzlü kısım böreklerimizin iç kısmını oluştursun. Diğer pürüzsüz kısım ise dış yüzeyini oluşturur. Şekil olarak daha güzel olur. Bunu da göz ardı etmeyin arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tek bezeyle kat kat yufka açma derdi yok. Oldukça basit bir tarif. Dilediğiniz malzemeyle de hazırlayabilirsiniz. Damak zevkinize uygun olarak kıymalı yapabilirsiniz. Pırasalı, ıspanaklı, patatesli. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve tarifimi faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini aktif hale getiriniz ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Yorumlarınızla elimden geldiğince dönüş yapıyorum. Hiçbir yorumunuzu cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Şimdiden desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki ve ara katlar da yağlı olduğu için böreğin üzerine baskı uyguladığımızda daha fırına girmeden böyle puf puf kabarıyor arkadaşlar. Bütün böreklerimiz hazırlandı. Toplamda 6 tane böreğimiz oldu. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ fırça yardımıyla bolca yağ sürüyoruz. Yumurta sürülmez. Yumurta sürülürse böreklerimiz yumuşak olacak. Bizim istediğimiz böyle çıtır çıtır börekler olsun. İçini çeke çeke yağında pişsin. Umarım bu tarifi sizler de denersiniz. Fadime'den bugünlük de bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.